Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size anne yeleği yaptım. Bunun yapımını anlatacağım. Aslında ben bu yeleğimi şu şekilde anlatırken bir yandan da size detaylarını göstereyim. Bu yeleği hırka olarak başlamak istemiştim. Ancak iplerim yetmediği için yelek olarak devam ettim. Şu şekilde önlerinde düğmesi yok. Ama istenirse şuradan şöyle bir bağlama detayı da koyulabilir. Böyle gömleklerle, tişörtlerle daha çok bahar aylarında böyle çok soğuk olmayan havalarda koton bir iple giymek için hırka veya yelek olarak düşünmüştüm. İplerim yetmediği için yelek olarak ördüm. Çünkü ben bunu 40-42 bedene göre ördüm. 500 gram ip gitti toplamda bu yeleğim için. Tığ işi olduğu için biraz fazla ip yedi. Ama hırkaya nasıl uyarlayacağımızı da videomun ilerleyen yerlerinde anlattım. Şuradan bir kol çıkararak dikmeden önce kol çıkararak hırkaya da çevirebiliriz. Ben şöyle fakir kollu bir hırka istemiştim bahar aylarında, yaz akşamlarında giyebileceğimiz. Ama ipim yetmediği için bu şekilde yeleğe uyarladım. Sadece yaka kesmesiyle çok kolay, herkesin örebileceği bir yelek oldu. İsterseniz bunu yünlü iplerinizle de tercih edebilirsiniz. Kolaylıkla herkesin rahatlıkla örebileceği 500 gram bir ipin yeterli olduğu bir yelek oldu. Bu şekilde yeleğimle ilgili detayları, ölçülerini vermek istiyorum. Eni 52 santim, boyu 56 santim civarında oldu. Benim verdiğim sayılarda, ama nasıl büyütüp nasıl küçülteceğinizi de detaylı olarak videomda paylaştım. Dilerseniz şimdi yeleğimin yapımına geçebiliriz. Evet, hırkamın yapımında ben şu şekilde ihraç fazlası koton iplerimi kullandım. 50 gramında 106 metre. Yani 100 gramında 212 metre civarında, 210-220 metre olan iplerle örebilirsiniz. Tığ bilgisinde de 4,5 yazıyor ama ben 3,5'la ördüm. Biraz sıkı, böyle sert bir görünüme sahip olsun, ceket tarzı bir hırka olmasını istedim. Şimdi ben öncelikle örneğin anlatımını yapacağım. Daha sonra arkada ve önde kullandığım sayıları size vereceğim ama ben böyle sabit sayı verme taraftarı değilim, biliyorsunuz ki ölçü veriyorum ve örneğin kaçın katları şeklinde örebileceğinizi söylüyorum ki rahatlıkla büyütüp küçültebilirsiniz diye. İlk önce örneğimizin nasıl yapıldığını anlatayım. Daha sonra arkada nasıl sayı hesaplayarak kaç örnek yaptım, önler için kaç örnek yaptım söyleyeceğim. Ben 42-44 beden aralığına uygun bir hırka yaptım. Şimdi örneğimize ilk önce zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı olmayan, yani böyle altta büzme yapmaması için çok sıkı olmasın, çok da gevşek olmasın, normal aralıklarla zincirlerimizi çekelim. Uzunca bir zincir çekebiliriz. Sık iğne sırası yapacağız bir sıra. Bu sık iğneyi yaparken de örnek sayımızı belirleyeceğiz. Evet, uzunca zincirimizi çektik ön için. Şimdi birinci zincirime değil ikinci zincirime batarak sık iğne yapmaya başlayacağım. Ancak şöyle zincirlerimin ön yüzüne değil de zincirimi ters çevirip şu sırt kısımlarına batacağım. Hiç tığımı dolamadan şu sırt kısmını alıyorum. Tığım kalın olduğu için ilk sıra biraz zor oluyor, kusura bakmayın. Evet, geçirdim ilk ilmeğimi. Sırt kısımlarına batarak şurada bakın şöyle, örneğin zincirin ön yüzüne değil de şu sırt kısmındaki ilmeği alarak tığımı oradan geçirerek sık iğnelerimi yapıyorum. Bir sıra boyunca sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde hiç tığıma dolamadan batıyorum. İlmeğimi alıp tek seferde ikisini birden çıkarıyorum. Şöyle sık iğnemizi yapalım bir sıra boyunca. Evet, şimdi birinci sıra sık iğnemi yaptım. Sık iğnemizin sayısının 5'in katları olması gerekiyor. 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde. Ben 60 sık iğne yaptım. 60 sık iğneye 11 örnek sığıyor. Önlerime 11'er örnek yapmak istediğim için 60 sık iğneye denk geliyor. Şöyle biraz fazla zincir çektim. Siz bunu daha uzun zincir çekip sık iğne yaptıkça prova ederek de hem bedeninizi belirleyip hem de daha sonra burada fazla kalan yeri sökerek riske atmamış olursunuz. Bu şekilde 5'in katları şeklinde atıyorum. Şu an mesela üzerinize ölçtüğünüzde tam geldi ölçüsü. 58 sık iğne var. Bunu ya 60'a ya da 55'e tamamlamanız gerekiyor ki
örnek otursun. Bu şekilde ölçü alarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi benimki 42-44 bedene uygun olacak. Yazlık ince, böyle çok uzun olmayan, önü açık, kısa, bahar aylarında üstümüze alabileceğimiz bir hırka olacak. İplerimden elimde yaklaşık 500 gram kadar var. O yüzden siz videonun başında bitmiş halini gördüğünüz hırkamın ama uzun kol mu yoksa fakir kol, yarım kol tarzında bir hırka mı olacağına biraz iplerim doğrultusunda karar vereceğim. Beden büyük olduğu için biraz fazla ip gidebilir. O yüzden henüz kollarına karar vermedim. Arkayı ördüm. Şu an ön parçalarımı örüyorum. Önleri örerken size de motifi ve nasıl başladığımı göstermek istedim. Şimdi 5'in katları şeklinde trabzanlar, sık iğnelerimi yaptım. 4 zincir çekiyorum yukarıya dönmek için. Örgümü döndürdüm. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atlıyorum. 5.'ye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar doladım. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar doladım. Yine aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın yelpaze gibi oluşturmuş oluyoruz örneğimize. Tekrar tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4 tane atlayıp 5.'ye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 4 atlayıp 5.'ye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve aralarında 2 zincir çekiyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız sıra sonuna kadar. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5.'ye bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha, 2 zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha. Şu şekilde yelpazelerimizi sıra sonuna kadar yapalım. 4 atlıyorum 5.'ye bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden yine 4 atlayıp 5.'ye aynı yelpazeyi yaparak sıra sonuna doğru devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna doğru son yelpazemi yaptım. Sıra sonuna geldiğimde yine zincir çekmeden ilmeğime doluyorum. 1, 2, 3, en sonuncuya, dördüncüye yani. İlmeğimi batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde başlangıçta zincir çekmiştik. Buradaki kenar trabzanımız bu. Burada da ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Şimdi burada sık iğne yapacağız yine bir sıra. Bu sık iğnelerin sayısının şaşmaması çok önemli. Bir tane zincir çektim. Hemen trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir saniye, ilmeklerim ayrıldı. İpim katlı bir ip olduğu için hemen trabzanın tepesine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Evet, birinci trabzanıma bir tane sık iğne yaptım. Hemen burada bunu sadece kenarlarda yapıyoruz. Buradaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğnem oluyor. Şimdi burada diğer yelpazemin trabzanına da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 zincir çektiğimiz yere bir tane sık iğnemi yapıyorum. Burada ortadaki trabzana geldiğimizde burada sık iğne yapmıyoruz. Ortadaki trabzana geldiğimizde sık iğne yapmıyoruz. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Bu trabzanın tepesine atlayıp buradaki zincir kısmına bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bir tane 2 zincir çektiğim kısma. Bakın yine ortadaki trabzana geldim. 2 zincir çekiyorum. Atlıyorum boşluğa bir sık iğne. Trabzanların tepesine birer sık iğne. Yine boşluğa bir sık iğne. Ortadaki trabzana geldiğimde 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Trabzanların tepesine sık iğnelerimi yapıyorum.
2 zincirli boşluğuma ortadaki trabzana geldim. Bakın 2 zincir, bir sonraki zincir boşluğuna bir sık iğne olarak atlıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın sadece ortadaki trabzanların tepesine geldiğimizde 2 zincir çekiyoruz. Diğer trabzanların aralarına ve tepelerine batarak sık iğne yapıyoruz. Burada başlangıçta ve sonda bir tane trabzanın tepesine ve bir tane boşluğa yapıyorum. Şuradaki sayının şaşmaması için. Şimdi sonda da göstereceğim. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Trabzanların tepesine birer sık iğne. Burada zincir boşluğuna sık iğne. Orta trabzana geldiğimde 2 zincir çekip buradaki boşluğa atlıyorum. Bu trabzan sırasında böyle tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştık. Bakın artık son yelpazemdeyim. 2 zincir çektim şu orta trabzana geldiğimde boşluğa bir sık iğne, trabzanın tepesine de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi şu zincirden sonra bu kenarda 4 tane olması gerektiği için bir tane de buradaki boşluğa yapıyorum. Nasıl başlangıçta da kenar trabzandan sonra buradaki araya yapmıştık. Burada da bu boşluğa bir tane yapıp bir tane de zincire batarak, şurada zincirime batarak kenara bir sık iğne yapıyorum. Zincirimi çevirelim. Düzgün bir görüntüsü olsun istiyorum. Evet. Bir tane de zincire batarak sık iğnemi yaptım. Burada yani şu iki zincirden sonra 1, 2, 3, 4 tane olması gerekiyor ki 5. de buraya yelpaze yapacağız. Bu aralardaki boşluk hep 4 tane. 5.'ye yelpazelerimizi yapacağız. Bu kenarlarda o yüzden 4 tane kalması gerekiyor. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken yine 4 zincir çekiyoruz. 3, 4 örgümü döndürüyorum. Bundan sonra örnek artık kurulduğu için çok kolay. Şaşırma olmuyor. Bu ilk sırada kurulumu dediğim sayılara dikkat ederek videoyu izleyerek yaparsanız hiçbir şaşırma olmayacak. Şimdi 4 zincirimizi çektik. Trabzanı doluyorum. Hiç saymaya gerek yok. Direkt şurada 2 zincir çektiğim boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa yine bir ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın artık aynı boşluklara denk getirerek aralarına 2 zincir çekerek 3 tane ikili trabzanımızı yapabiliriz. Aralarda hiç zincir yok. Yelpazeleri yaptığımız boşluklar belli. Tam orta noktalarına denk gelecek şekilde. Burayı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Son yelpazemi yapıyorum. Şimdi bu sırada da dönüşü göstereceğim ve bundan sonra zaten örnek birbirini tekrarlayacak. Sıra sonuna geldim. Bakın son yelpazemi yaptım. Tığımı doluyorum. Burada en son sık iğneme atlayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu yelpazelerimiz iki tarafa da yatık olması için kenarlar hep tek trabzan olarak kalacak, kenarların düz gitmesi için. Şimdi bu sıradaki dönüşte bir zincir çekiyorum. Bu arada bu sık iğneleri yaptığımız taraf bizim ön yüzümüz olacak. Bir tane şurada trabzanın hemen tepesine bir sık iğne yapıyorum. Kenarda bir tane boşluğa yapıyoruz dedik. Bunu unutmayalım. Bir tane yine trabzanın tepesine, bir tane 2 zincir çektiğimiz yere. Yine orta trabzana geldik. 2 zincir çekiyorum. Karşı zincire atlayıp bir sık iğne. Trabzanların tepesine birer sık iğne. Aralarda 4 tane olacak hep. Boşluğa yine orta trabzana geldiğimde 2 zincir çekiyorum. Karşı zincire atlayıp trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Hep ortalar 4 olacak. Şu ortadaki yelpazenin trabzanına geldiğimizde de 2 zincir çekeceğiz. Artık örnek zaten sayılarıyla
ilk sırada oluşturduğumuz için kendini belli ediyor. Bu şekilde dümdüz örüyoruz. Ben arka parçamı ördüm. Şöyle size arka parçayı göstermek istiyorum. Arka parçanın kaç örnek sırasıyla başladığımı söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 örnekle arkayı yapmışım. Bu daha ütülenip şu şekilde açılıyor ütülendiğinde. Bakın o zaman örneğimiz daha net duracak. 23 örnek arkalar, 11-11 örnek yani 22 örnekte önler olacak. Önün böyle kapanmasının üst üste gelmesini istemediğim için arkadan bir örnek eksik yaptım. Siz de arkayı tek sayı yapıp yani 22 veya 24 örnek değil de 23-25 şeklinde yaparsanız bunun için 5'in katları şeklinde atacağız. Sık iğnelerimizi 5, 10, 15 diye yelpazelerimizi sayarak hesaplayabilirsiniz. Zaten kenarlardaki 5'lerde kenar sırası olduğu için örnek oluşmuyor. O yüzden sayarak ilerleyebilirsiniz. Her 5 sık iğnede bir yelpaze gelecek. 5. sık iğneye yelpazemizi yaptığımız için arkayı dümdüz ördük. Omuza gelene kadar. Boyunu ne kadar istiyorsanız hiç kol evi bırakmadan dümdüz arkayı örüyoruz. Daha sonra önleri de 11 örnek başladım. 42-44 beden için. Önleri de yakaya kadar dümdüz örüyorum. Yine kol bırakmayacağım ama minik bir yaka kesmesi yapacağız. O kısmı anlatacağım. Arkayı örelim. Önleri de yakaya kadar getirelim. Önlerdeki yaka kesmeyi anlatıp omuz birleştirmelerini yapacağım. Evet, şimdi ön parçalarımı yaka kesimine gelecek kadar ördüm. Arka parçayı dümdüz örmüştük. Kol veya yaka kesmesi yok demiştim. Arka parçayı yaklaşık 50-55 santim kadar ördüm. Ben böyle çok uzun bir hırka olmamasını, ceket tarzında, ceket boylarında bir hırka olmasını istiyorum demiştim. Böyle pantolon kemeri hizasında. Önlerimi de arkaya göre ayarlıyorum. Arka parçamı 50-54 santim civarında ördüm. Önümü de 30 santim kadar ördüm. Yani arka parçaya yetişmesine, enseye yetişmesine 20 santim kala artık yakamı kesmeye başlayacağım. Daha 20 santim örmem gerekiyor enseye yetişmesi için. 20 santim kala artık yakamı kesmeye başlayacağım. Daha sonra biraz düz örüp de omuzlardan birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi sık iğne sırasındayım. Bu uçtan aynı yaptığım gibi örneğimi örüyorum. Ta ki son yelpazeye gelene kadar. Buraya kadar işlemi aynen yapıyoruz örgümüzü. Şimdi burada sık iğnelerimizde kesme yapacağız. Birkaç tane sık iğne de keseceğiz. Birkaç tane de yelpazeyi yaparken kesip şu yelpaze sırasını iptal edeceğiz. Bunu buraya kaydıracağız. Şimdi son sık iğnelerimi yapıyorum. Bu yelpazeme geçiyorum artık. Bakın şu tepeye yapmam gerekiyordu. Oraya yapmıyorum. Zincirlere yapıyorum. Yine burada 2 zincir çekip buraya atlayarak yapmam gerekiyordu. Hiç zincir çekmeden bir sonraki zincire yapıyorum. Yine hiç bu yelpazeye ve bu boşluğa yapmadan zincirin üstüne yapıyorum direkt sık iğnemi. Bakın burada bayağı bir kesme yapmış oldum. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Şimdi bakın şuraya gelmem gerekiyor. Yelpazemi buraya yapmam gerekiyor. Çünkü burayı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 6.'ya yine yelpazemi dolduruyorum. Normalde 5.'ye dolduruyorduk ama bu eksiltme sırası olduğu için sayılar bu şekilde denk geldi. Bir tane sık iğnenin fark etmeyeceğini düşünerek bu şekilde yaptım. Buradan sonra sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Sadece bakın şurada bir tane yelpazemizi kestik. Buradan sonra sıra sonuna kadar aynı işlemi buraya gelene kadar tekrar yelpazelerimizi yapıp sık iğnelerimizi yaparak buraya gelebiliriz. Şimdi burada sık iğne yaparken şu zincire yaptığımızda buradaki görüntü de düzelecek ve daha sonra kenara sık iğne sırası geçtiğimizde örneğimiz daha güzel gösterecek kendini. Şimdi yelpazelerimizi yapalım aynı şekilde sıra sonuna kadar hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa atlayıp ikili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan şeklinde örneğimizi sıra sonuna kadar git gel yapalım.
Evet, şimdi yine sıra sonuna kadar gittim geldim ve sık iğnelerimi yaptım. Yine sık iğnelerimizi yaparken burada eksiltiyoruz. Bakın, ilk trabzanın tepesine yapmadan zincir yerine yapıyorum. Şimdi burada zincir çekerek atlamam gerekiyordu. Çekmeden direkt buradaki zincire atlayıp buraya ve buraya bir tane yapmam gerekiyor. Yapmıyorum, direkt zincire yapıyorum. Boşlukla trabzanın tepesine yapmıyorum. Ve bakın, burası hem biraz daha toparlanmış oldu. Şu şekilde hem de kaymış oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve örgümü döndürdüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya geliyor bakın. 6.'ya yelpazemi aynen yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane yelpaze daha eksiltmiş oldum. Bir tane yelpaze daha eksiltip örmeye devam ediyorum. Şurada ipim takıldı, bir saniye. Evet. Şimdi size kenarını göstereceğim. 2 tane yelpaze eksiltmiş olduk. Yine zincir çekmeden bu şekilde omuz kısmına kadar git gel yapabiliriz. Sık iğne sırasını yaptığımda yine daha düzgün olacak. Şurası şu şekilde bir kesinti oldu bakın. Hafif bir beylik verdik. Şimdi bir sırayı daha örelim. Bakalım bir eksiltme daha yapmak gerekecek mi? Ona göre bir tane daha yapıp yapmayacağıma karar vereceğim, omuzuma ve arka parçama ölçerek. Evet, 2 yelpazemi kestim. Bakın, bir burada bir burada kestik. Yine gittim geldim. Şimdi şuradaki yelpazemi de 3. yelpazeyi de son olarak kesiyorum ve ondan sonra düz örmeye devam edeceğim. Burada da aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden tekrar göstermiyorum. Bakın, 1, 2 ve bu 3'ü kestim. Bir üst sıraya çıktığımda artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yelpazem kalıyor benim. Ama dediğim gibi siz kendi ölçünüze göre istediğiniz kadar yelpaze sayısı yapıp yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Eğer çok çok büyük bedenseniz bir yelpaze daha kesebilirsiniz veya bir sıra alttan başlayıp biraz daha derin bir yaka kesebilirsiniz, bir tane fazla kesip. Bana bu kadar omuz ölçüsü yeterli oluyor. Zaten düşük kol olacağı için şöyle bir iki sırada kollara sarkacak. O yüzden benim için bu kadarı yeterli. Ben 3 yelpaze kestim ve bundan sonra tıpkı aşağıda ördüğüm gibi dümdüz arkayla aynı ölçüye gelene kadar örgümü örüyorum. Evet, şimdi ön parçamı bitirdim. Şu şekilde burada eksiltmeleri göstermiştim. 3 tanesini birlikte yaptık. Daha sonra bir tane daha ekledim ben. Yani toplamda 4 tane eksilttim. Daha sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örneğim kaldı ön parçamda. Bunu da 10 sıra düz olarak ördüm. Şimdi arka parçamı da bitirmiştim. Şu şekilde ikisini karşılıklı koyuyorum. Örnekler birbirine denk gelecek şekilde parçalarımızı dikeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya denk geliyor. Bunun şu köşe kısmından, yani 4. sık iğneden bağlayıp karşılıklı olarak ilmeklerimizi dikiyoruz. İlmek ilmeğe, örnek örneğe karşılıklı olarak diktiğimizde zaten dikiş oldukça iyi gözüküyor. Şu şekilde şu an zincir kısmını diktim. 2 zincir çektiğimiz yeri. Aynı şekilde burada da öyle. Böyle karşılıklı omuz kısmına kadar dikiyoruz. Daha sonra diğer ön parçamızda da aynı kesmeleri yapıp bitirip onu da dikiyoruz ve daha sonra da yan kısmı dikmeyi göstereceğim sizlere. Evet, şimdi omuzlarımızı birleştirmiştik birlikte. Aynı şekilde ön yüzden dikerek şu yan tarafları da ben birleştirdim. Tıpkı ilmek ilmeğe şu zincir gelen kısımları zincirle, sık iğne gelen kısımları sık iğne yerlerine denk gelecek şekilde şöyle birleştirdim. Zaten örneğin devamı gibi duruyor. Ütülendiğinde bu iz tamamen kaybolacak. Şurada 21 santim kol boşluğu bıraktım. Şimdi ben bunu hırka yapacaktım normalde. Ama benim ipim yetmedi. Yani 500 gram bir ip vardı ve 500 gramdan sadece yelek çıktı. Kollarını fakir kol, şöyle yarım kol yapacak kadar bile ip kalmadı. O yüzden ben bunu yeleğe çevirdim. Eğer
hırk olarak yapmak isteseydim şurayı dikmeden önce buradan aynı örnekle kollarımı örmeye devam edecektim. Şu şekilde düz tutup 20 santim bu taraftan 20 santim bu taraftan örüp kolumu uzatıp koltuk altından, kol altından ve yanlardan dikmeye devam edecektim. İsterseniz bu şekilde yeleğimizi hırkaya da dönüştürebilirsiniz. Benim ipim yetmediği için ben yelek olarak bırakmak zorunda kaldım ve bu şekilde kullanacağım. Şimdi kenarlarına bir ince sıra sık iğne yapacağım. Şu altta olan sık iğne gibi kenarlarına ve kol kısmına sık iğne yapacağız. Hemen kısaca onu da gösteriyorum. Zaten çok kolay ama birkaç püf noktası var dikkat etmemiz gereken. Bu kenar oyalarını yaparken sık iğnede de diğer oyalarda da geçerli bu. Şimdi ilk baştan başlıyorum. İlmeğimi geçirdim ve bir zincir çekiyorum. Belli aralıklarla sık iğnemizi yapıyoruz. Hiç almadan batıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Çok germe de yapmaması lazım. Çok bol da olmaması lazım. Bunun hoş durması için. Çünkü ön kısmı toparlar germe olursa, bol olursa da potluklar oluşur. O yüzden dikkatli bir şekilde belli aralıklarla sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Zaten videonun başında da göstermiştim. Bu şekilde düz, kenarların daha düz ve muntazam durması için. Dikkat etmemiz gereken ise ön kısımda ön kısımda şu kesme yaptığım yerle etek ucuna gelen yerdeki sık iğne sayısıyla bu karşı ön uçta da etek ucuyla kesme yerinde gelen sık iğne sayısının aynı olması lazım. Buraya kadar eşit olması lazım ki eşit dursun. Yine aynı şekilde şu kesme yaptığım yerle şurasının sık iğne sayısıyla şu karşı kısmında sık iğne sayısının aynı olması lazım. Bunlara dikkat edersek daha muntazam bir görüntü olacaktır. Yine buradan şu omuz kısmına aynı sayıda olması lazım karşılıklı ikisinin. Aynı şekilde kolları da şuradan koltuk altından başlayıp dönerek sık iğne öreceğim. Fakat şu omuz çizgisinden koltuk altına ön parçayla arka parçanın sık iğne sayısının aynı olması lazım. Sayının kaç olduğu önemli değil. Mesela benim ipime göre bu tarafta 20 tane sık iğne olmuştur. Bu tarafta da 20 olması gerekiyor. Eğer 22 ya da 24 sık iğne sığdırırsak bunda potluk, kolda kayma olacaktır. O yüzden karşılıklı farklı bir örnek bile yapsak sayıların aynı olması çok önemli kenar oyalarında. Videomla ilgili detaylarım bu kadar. Kenar oyasını da yaptığımda artık videom bitiyor. Yine anlatmayı unuttuğum veya eksik gördüğünüz bir yer olduğunda bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.